Merhaba arkadaşlar. Bu sabah çok güzel uyandım. Muhtemelen uzun zaman sonra çok güzel bir güneş var. Onun etkisinden olsa gerek. Bu videoda size OpenAI'ın Agent Builder üzerinden söylemek istediğim bazı şeyler var. Onları söylemek istiyorum. Aslında ben bu videoyu OpenAI ilk duyuruyu yaptığı günün ertesinde kaydetmiştim ama biraz fazla atarlandım, darlandım. O halde de videoyu yayınlamak istemedim. Genelde yani o kısım atar normalde insanlar. Ben çok fazla videonun içinden bir şey atmıyorum. Sadece düşündüğüm aralıkları kesiyorum o kadar. Çünkü diğer türlü işin doğası birazcık bozuluyor gibi hissediyorum. Neyse uzatmayayım, çok önemli değil. Şimdi geçtiğimiz videoların bir tanesinde şeyden bahsetmiştik. Bahsetmeye çalışmıştım daha doğrusu. Biz ürün geliştiriyoruz, bir ürün. Fakat bu büyükler, bu OpenAI olabilir, Apple olabilir, Google olabilir, Microsoft olabilir, önemli değil. Bizim ürün dediğimiz şeyi birazcık kıpırdadığımız zaman kendi şeylerine, ekosistemlerine bir özellik gibi ekleyebiliyorlar. İşte Clubhouse'dan sanırım örnek vermiştim o dönemde. İşte Clubhouse diye bir şey çıktı Covid zamanında. Yani ertesi haftaydı sanırım, Twitter onu bir özellik olarak sesli konuşma odalarını duyurdu ve Clubhouse'un popülaritesi giderek düştü. Çünkü tüm kullanıcılar Twitter'da. Çok temel yani mekanizmalar bunlar. Şimdi günümüzde de OpenAI yapay zeka tarafının Apple'ı gibi, işte kağıt havlunun Selpa gibi bir duruma geldi desek herhalde ki yanlış demiş olmayız. Fakat burada şöyle bir durum oluyor zaman içerisinde. Özellikle bu yapay zeka gibi stratejik bir konuda ben açıkçası OpenAI'ye güvenmek istemem, Google'a güvenmek istemem, Apple'a güvenmek istemem, kimseye güvenmek istemem. Çünkü çok işin seyrini çok temelden değiştiren bir teknoloji bu. Fakat buna rağmen OpenAI'nin hemen her şeyi kendi içine katması ve bu şekilde büyümeye gitmesi ki burada şu da çok mantıklı. Daha doğrusu onlar açısından anlamlı. Para kazanamıyorlar doğru düzgün. Şundan dolayı kazanamıyorlar. Yapay zeka işi çok maliyetli bir iş. Yani modeli geliştirmek ayrı maliyetli. Bunu size hizmet olarak vermek ayrı maliyetli. Sizden aldığı 20 dolarla bunun kotaramıyorlar benim anladığım kadarıyla. Yani çok karlılıkları çok yüksek olmuyor. Buna rağmen sürekli de yatırım yapıyorlar bu köşeyi kaptırmamak için başkalarına. Hal böyle olunca da işte neydi? Videoların birinde yine bahsetmiştik. K8N diye isim geliyor. O Kubernetes miydi? N8N. Hatta N11 diye benim kafamda kalmış. Ya bu isimler de çok garip isimler. Neyse. N8N'siniz diyelim ki siz. Sabah bir kalkıyorsunuz. Sizin ürününüzü herif özellik olarak duyurmuş. Bu çok can sıkıcı olur muhtemelen. Ki zaman içinde bunu tabii ki zaman gösterecek. İnsanlar bu tarafa doğru kayacaktır. Şundan dolayı kayacaktır. Niye ekstra bir bağımlılık yaratayım? Neden zaten benim bir OpenAI'ye ödediğim bir para var, gidip başka bir yere tekrar para ödeyeyim falan. Böyle işlere girecektir. Ya da şunu düşünecektir insanlar psikolojik olarak. OpenAI zaten kocaman bir firma. N8'den batar, bunlar batmaz. Çok böyle yüzeysel şeylerden bahsediyorum belki ama sonuçta sen diğer adamı öldürüyorsun. Kendin tekelleşme yolunda hızla ilerliyorsun. Şimdi iş böyle olunca da şöyle oluyor bir süre sonra. Ülkeler işte OpenAI diyelim ki zamanında diğer firmaları destekliyorlar, büyümeleri için destekliyorlar ve en sonunda ülkelerin kontrol edemediği kadar büyüyüp yani iş bir noktada kontrolden çıkıyor aslında. Tekelleşme bu manada çok kötü bir sonuca sebep oluyor. Fakat yine 2025 yılındayız. Bir firma, yani bir teknoloji firması, bunu OpenAI için demiyorum bu arada. Diğerleri de aynı şeyi yapıyor. Yani muhtemelen yarın Google benzer bir şey duyuracaktır. Belki duyurmuştur. Çok takip ettiğim şeyler değil. Ama bu işin sonu nereye gidecek çok emin değilim. Benim kendi görüşümü de söyleyeyim bu noktada. Kimseye bağımlı olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunun belki de bir devlet politikası oluyor olması lazım. Belki devletlerin kendi OpenAI'larının olması lazım. Nasıl ki Rusya'da biliyorsunuz, Rusya bu işlerde, Çin aynı şekilde kendi sosyal ağları var, kendi ne bileyim ödeme sistemleri var. Her şey kendilerine ait. Yani dışarı hiç bağımlılıkları yok. Ama yapay zeka da hiç olmaması lazım. Yani böyle hissediyorum. Tamamen hissel bir şeyden bahsediyorum. Çünkü yarın öbür gün burada sağlıkla ilgili değişimler, gelişimler olacak. Ne bileyim avukatlıkla, hukuki süreçlerle ilgili, eğitim süreçleriyle ilgili. Bugün nasıl YouTube, Instagram bizi yönlendiriyorsa ki yapay zeka bunlardan çok daha güçlü ve çok daha etkili bir şekilde bunu yapabilir. Yapay zeka ile beraber biraz komplo teorisi belki bu ama hiç komplo teorilik de bir durum yok. Çok kolay manipüle olacağımızı düşünüyorum. Yani telefonun içinde bir yapay zeka asistanı var. Sen ona bir şey söylüyorsun, o da sana bir şey söylüyor.
çok rahat aklımızı çelebiliyorlar yani bu minvalde bak. Bunları söylemek istedim öncelikle. Workflow dediğimiz şey, konuya girelim inceden. Workflow dediğimiz şey yıllardır, 10 yıllardır, belki de çok daha uzun sürelerdir bizim hayatımızda olan bir şey. Yapay zeka ile beraber tekrardan bu workflow tasarlama meselesi gündem oldu aslında. Normalde workflow'daki bir nodun tipinin AI olmasından çok bir farkı yok aslında. Tüm resimden bahsediyorum. OpenAI de bu işe girdi. İşte nodlar var, birbirine ilişkilendiriyorsunuz. Aslında binanesi yok. Yani girdi var, çıktı var. Kutu kutu düşünelim. Her kutunun girdisi var, çıktısı var. Bir sonra yani birbirine bağlıyorsunuz bunları. Bir kutunun çıktısı öbür kutunun girdisi oluyor. Öbür kutudan işte zenginleştiriyorsunuz ya da başka bir operasyon yapıyorsunuz. Diğerini devrediyorsunuz. Bu şekilde de bir akış tasarlıyorsunuz. Buna workflow diyoruz. Her ne kadar backendleri düzgün tasarlandığında görece diyorum bu arada. Basit sistemler olsa da ben hep bu işin bu UI tarafını çok zor ve meşakkatli bulmuşumdur. Dediğim gibi yine benim hislerim olarak. Acaba dedim OpenAI durdu da bunu kendisi mi implement etti? Çünkü çok fazla uç case'in olduğu bir hikaye bu. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında sadece drag drop'muş gibi görünse de çok iş o kadar drag drop basitliğinde bir iş değil. Yani tıklıyorsunuz, her kutunun özellikleri var. Her kutunun tipi var aslında. İşte conditional logic demiş buna. Logical şeyler var. İşte if else while gibi. Tool'lar var. File search, MCP, Zarsut. Notlar var falan filan. Start diyorsunuz, başlıyor. En sonunda da bitiyor. Acaba dedim ne kullanmışlar? Kendileri mi yazmışlar bunu? React Flow diye bir şey implement edilmiş zamanında. Kütüphane diyelim. Hatta bu kütüphaneden biraz daha fazlası, yani bayağı teferruatlı bir alet bu. Bunu kullanmışlar alt tarafta. Tekrar yine o anda React'in ekosisteminin gücü açıkçası benden aldı, öyle söyleyeyim. Çünkü bu tarz bir alet Vue tarafında benim bildiğim kadarıyla yok. Gerçi bu React Flow'un şeyi de vardı GitHub'da ya. Diğer şeylerde de yazılmış sanırım. Ama Vue'de göremedim. Bak Svelte Flow var. Ama Vue Flow yok. Dolayısıyla böyle bir alet yapmak için en uygun araç bu. Çünkü çok popüler bir kütüphane bu. Bunu sırf meraklıları için aslında paylaşmak istedim işin bu kısmını. Gördüğünüz gibi çok güzel bir alet. Bir sürü de şey var, örnek var. Şey çok garibime gitti, bakın. React Flow diyorum. Burada neredeydi bu? Bunun paralı versiyonu var ha, Pro. Ya dedim, Pro versiyonda ne satıyor olabilir adamlar? Adamlar destek satıyorlar, template satıyorlar, pro examples satıyorlar. Gerçekten çok ilginç bir gelir modeli. Acaba ne kadar insan bunu ya da firma paralı kullanıyordur bilmiyorum. Muhtemelen para kazanıyorlardır ama. Bu modeli ben ilk defa gördüm açıkçası. Çok da şey oldu benim açımdan, iyi oldu. Çünkü hiç bu zamana kadar bu kafada bakmamıştım oluyor. Adamlar sırf destek ve şeyden. Çünkü büyük işler büyük şeyler gerektiriyor zaman zaman. Know-how'lar gerektiriyor. OpenAI'de muhtemelen parasını verip bu aleti alıp kullanmıştır. Zaten lisansıyla da ilgili bir şeyler veriliyor Pro versiyonunda. Neyse, çok önemli değil. Hikaye böyle arkadaşlar. Dolayısıyla insanlar yapay zeka tarafında dediğim gibi maliyetlerden dolayı çok yarışın içinde olamıyorlar. Yarışın içinde oldukları zaman da bu yapay zeka bizim div ortaladığımız ya da database'e veri yazıp okuduğumuz kadar kolay işler de değil. Çok fazla mekanizma var. İşin gerçek anlamda bilimsel tarafı da var. Şeyden bağımsız, yani donanımdan, işlem gücünden bağımsız söylüyorum bunları. Dolayısıyla kolay işler değil. Yapanlara da eğer ülkede birileri bir şeyler yapıyorsa destek olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zaman içinde bu iş bir noktaya gelecektir düşüncesindeyim. Bazen görüyorum, işte yorum yapıyorlar mesela. En gerizekalı size örneği vereyim. İşte adam gelip yorum yapıyor. Bu ne biçim video ya da bu ne biçim bilmem ne. Kardeşim, sen hiç denedin mi bir şey üretmeyi? Hayatında yani en basit ne üretilebilir? Diyelim ki herkesin cebinde telefon var. Telefonun video kaydını başlatıp konuşmaya hiç başladın mı? Hiç konuştun mu? Konuşabilir misin mesela? Konuşamazsın çünkü zor. Bir şey üretmemiş insanların üretilen şey üzerine yorum yapmalarını ben çok hazmedemiyorum. Yaşım ilerledikçe hiç hazmedemiyorum. Çünkü üretilen şey kötü de olsa zaman zaman o heyecanla lanse ediliş şekilleri de hatalı olabilir. Ona da bir şey söylemiyorum. Çünkü insanlar çok büyük emek harcıyorlar. Ve bu emeği insanlara buluşturdukları noktada, bunun bu arada kasıtlı yapılmış versiyonlarından bahsetmiyorum. Gayri ihtiyari insanlar aylarını, yıllarını, ömürlerini veriyorlar. Bir şey yapıyorlar. Yaptıklarını sanıyor da olabilirler. Önemli değil. Ama sen tutup da saçma sapan yorum yapıyorsan ve hiçbir şey yapmıyorsan günün sonunda, işte
Benim elimde neşter olsa ben de işte ameliyat yaparım. Nasıl yaparsın? Yani böyle bir gerizekalı bir bakış açısı olabilir mi? Yapamazsın kardeşim. Yani sınırlarımızı bilmemiz lazım. Kendi adıma şunu çok net söylüyorum. Benim kapasitem mesela bu yapay zekadır. Oradaki öğrenme süreçleridir. İşte fine tune süreçleridir. Benim zekam yetmiyor kardeşim. Benim zekam şu anda div ortalamaya yetiyor. İşte ne bileyim bu tarz işlere yetiyor. Konuşmaya yetiyor falan filan ama o tarafa yetmiyor. Yeteneğe de saygı duyuyorum, dinliyorum, anlamaya çalışıyorum. Destek olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Herkesin yeteneği farklı şekilde aslında. Yani bir tane Messi var, bir tane Ronaldo var. Ama takımda 10 tane de hamal var yani. Dolayısıyla beklentiyi de düzgün şey yapmak lazım kendi adımıza. Ayarlıyor olmak lazım. Görevimizin de yeteneklerimizin de farkında olmamız lazım. Bu da böyle bir video olsun. Biraz atarlanmış gibi oldum ama yani konuşmak gerçekten çok kolay. Burada frene basıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.